Herkese merhaba. Bu videoda Low Inventory Level Fee'ye dair bütün detayları anlatıyor olacağım. Amazon'un yeni getirdiği bir fee bu. Ekranda görmüş olduğunuz makalenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Tıklayarak siz de kendiniz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Benim anlatacağım bütün detaylar bu sayfadan, bu makaleden alınma. Şimdi Amazon şöyle bir şey istiyor. Diyor ki kısa vadede yani 30 günlük hesaplamamda ve uzun vadeli hesaplamamda yani 90 günlük hesaplamamda senin elinde minimum 28 günlük stok bulunmalı. İkisinde de aynı anda altında kalırsan ben seni ufak bir şekilde cezalandıracağım diyor. Kısa ve uzun vadeli hesaplamaları nasıl yapıyor? Günlük ortalama envanter sayısı bölü günlük ortalama satış sayısını hesaplıyor ve bu değerin 28'in altında mı üstünde mi olduğunu kontrol ediyor. Bu hesaplamanın nasıl yapıldığını bilmenize gerek yok. Zaten Amazon sizin için bunları hesaplıyor ve size gösteriyor. Aynı anda kısa ve uzun vadedeki hesaplamalar 28'in altında kalırsa siz bu fee'yi ödüyorsunuz. Bu hesaplamalar da haftalık olarak güncelleniyor. Şimdi burada Historical Days of Supply diye bir değer var. Amazon'un hesapladığı değer bu aslında. Short term dediği kısa vadede 30 günlük, long term dediği 90 günlük uzun vade olan hesaplama. Ne demiştim demin? İkisinin de aynı anda 28'in altında olması gerekiyor. İlk iki örnekte birisi 28'in altında, birisi 28'in üstünde olduğu için onlara herhangi bir fee uygulanmayacak. Ama son örnekte ikisi de 28'in altında olduğu için ona bir fee uygulanacak. Uygulanacak fee'nin miktarı yani ücretin miktarı da bu iki değerden büyük olanına göre hesaplanacak. Bunu aklımızda tutalım. Mesela bununkisi 25. Bir sonraki satışta bu 25'e göre bakalım ne kadar ödeyecekmişiz. Ürünün boyutuna göre ve Historical Days of Supply'in miktarına göre, aralığına göre farklı fee'ler ödemek zorunda kalacak bu şahıs. Ürünün boyutuna göre eğer small standart ve 1 libreye kadar bir ürünse 32 cent ekstra fee ödeyecek bir sonraki satışta. Gelin detaylardan bahsedelim. Sadece FBA ürünler için geçerli ve sadece FBA ürünleri hesaplamalara dahil olduğu için siz evden satış yapıyorsanız, FBM satış yapıyorsanız bu fee sizi ilgilendirmiyor. Professional Sellings planiniz varsa yani aylık olarak $40 Amazon'a veriyorsanız sizi ilgilendiriyor. Ama siz Individual Selling Plan'deyseniz yani her bir satışınızdan Amazon'a 99 cent para veriyorsanız sizi ilgilendirmiyor. Yeni satıcıysanız sizi ilgilendirmiyor. İlk ürününüzü gönderdiniz. Bir sene boyunca size bu fee vurmayacak. Asim bazda hesaplanıyor. Kondisyon fark etmiyor. Yani siz bir ürünü new olarak da satsanız, used olarak satsanız da hesaplamaya etki ediyor bunlar. Listing silmek işe yaramıyor çünkü asim bazlı, suku bazlı değil. Siz listingi istediğiniz kadar silin. Bu değerler hesaplanıyor. Her satış ayrı hesaplanıyor. Başka birinin yapmış olduğu satışlar sizi etkilemiyor. Son 30 günde satış yapmayan hiçbir ürüne uygulanmıyor. Neden uygulanmıyor? Çünkü buradaki hesaplamaya göre siz son 30 günde hiç satış yapmazsanız bu hesaplamanın payda kısmı 0 olacağı için Amazon buna bir tire çekiyor. Short term'ü hesaplayamıyor. Long term istediği kadar 28'in altında üstünde olsun. Short term'ü hesaplayamadığı için de Amazon size fee yansıtmıyor. Zaten örneğini de dokümanında vermiş. Ben buraya koydum. Hemen inceleyelim. Bu örnek bir kitap satıcısı için yapılmış. Sağ tarafta kısa vade yani short term olan değerler verilmiş. Sol tarafta da long term için verilmiş. Bakın elinde 4 tane varmış ilk hafta için. Hiç satış yapmamış. Historical Days of Supply'ne tire çekmiş Amazon. Bu tire çektiği için de no gelmiş. Böyle 4 hafta hiç satış yapmadığı için hep tire gelmiş ve no gelmiş. Daha sonra satış yapmış ama işte hiçbir zaman şey gelmemiş. İkisi de 28'in altında kalmadığı için bu arkadaş hiçbir zaman fee vermemiş. Peki bir satıcı olarak ben bu fee'yi vermek istemiyorum. Nasıl önlem almalıyım? Eğer kitap satıcısı iseniz bu fee sizi hiç ilgilendirmiyor neredeyse. Bunun sebebi de iş modelimiz gereği bizim bir üründen birden fazla bulamayışımız. Yani yerine koyamayışımız yani replenish yapamıyor olmamız. Eğer replenish yapabileceğiniz bir iş modeliniz varsa bunun önlemlerini alabilirsiniz. Aynı üründen tek seferde çok fazla FBA göndermek bu metriklerin sağlanmasına sebep olabilir. Özellikle kitap satıcılar için bu şekilde çoklu gönderimler yapmalarını tavsiye edebilirim. Elinizde vardır, kitapçısınızdır, göndereceksenizdir. Bir kısmını FBM yapın, bir kısmını da FBA yapın. Bu şekilde metriklerinizi kontrol edebilirsiniz. Diğer bir yöntem de FBA Inventory sayfasını kontrol edip hangi ürünlerinizin fee'ye maruz kaldığını görmek, ona göre envanter göndermek olabilir. Veya teknik olarak
satılan bir ürünü 30 gün sonra göndermek sizin işinizi görecektir. Çünkü 30 gün boyunca hiç satış olmadığı için o metreyi Amazon hesaplayamayacak ve siz de bu fee'den kaçınacaksınız. Gelin FB Inventory sayfasından gerçek datalar üzerinden bunları nasıl kontrol edebileceğinizi göstereyim. Ekrandaki sayfa FB Inventory sayfası. Bu sayfaya gelmek için menü, Inventory, FB Inventory'ye tıklayabilirsiniz. Güzel filtreler var. Bunları kullanacağız. İlki Low Inventory Level Fee. Buna tıklayacağız. Fee will be applied seçeceğiz. Yani bizim ücret ödeyeceklerimiz. Ondan sonra da Inventory Level'a tıklayacağız. Out of stock olanları değil, sadece envanterimde olanları istiyorum. O yüzden buradaki 3 taneyi seçiyorum. Bakın karşıma geldi. Şurada Low Inventory Level Fee kısmının altında bakın ne yazıyor? Fees will be applied in the current week diyor. Yani mevcut haftada satış olursa bunlar ekstra fee verecek bu ürünler. Şurada DTS kısmı var. Buranın üzerine gelirseniz de size hesaplamaları gösteriyor. Hatta daha güzel bir şey göstereyim. Şöyle sağa doğru gittiğinizde bu ürün için şunun üzerine gelip tıklarsanız bir sonraki satışınızda bu ürüne ne kadar fee ödeyeceğiniz, low inventory level fee ödeyeceğinizi de buradan görebiliyorsunuz. Bunlar detaylar. Bizim için önemli olan şey şu. Bu hesapta 45.000 tane yaklaşık FB ürün var ve sadece 3 tanesi bu potada. Bu ne demektir? Oran bizim için, özellikle kitap satıcılar için çok düşük demek. Dolayısıyla bu fee'yi kafanıza takmanıza, bunun için önlemler almanıza bence gerek yok. Şöyle bir toparlayalım. Low Inventory FBA fee çok yüksek bir fee değil. Belli hesaplamaları var ve kitap satıcıları için göz ardı edilebilecek bir fee. Evet, videonun sonuna geldim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.